Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi poğaçaların yapımını göreceğiz. Bu nefis poğaçaları nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 1 su bardağı yoğurt, 1 küçük çay bardağı zeytinyağı, 2 adet yumurtanın akını, sarılarını üzeri için ayıracağım. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tutam tuz ekledim. Peynirli yapacağım için çok fazla tuz kullanmıyorum. Güzelce karıştıralım. Kullandığım bardak ölçüsü 300 milimlik. Un ekliyorum. İkinci bardağı ekledim. Karıştırıyorum. Gerekirse bir daha ekleyeceğim. Yarım su bardağı daha un ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü 300 milimlik unu kullandığım bardak ölçüsü. Güzelce yoğuralım. Çok güzel yoğurdum, özleşti. Şimdi peynirini hazırlıyorum. Yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Üzerine 150 gram kadar yağlı beyaz peynir, şöyle bir yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekledim. İç harcını da hazırlamış oldum. Şimdi hamurumuzu güzelce bezelere ayıralım. Uç bölümlerini çok fazla inceltmeden gösterdiğim şekilde açalım. Uçlarını çok fazla inceltmeyelim ki pastane poğaçası gibi uçları böyle kabarık dursun. Sadece ortalarını bastırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum peynirli karışımdan yeteri miktarda ekliyorum. Hepsini birden açarsanız bu şekilde işiniz daha kolay olur, daha pratik olur. Evet, hepsine bol bol dolduralım. Yeteri miktarda. Çocuklarınızın beslenme çantalarına da bırakabilirsiniz. Kahvaltılarda güzel olur. Yine uç kısımlarını ezmeden böyle dudak şeklinde olacak şekilde yapalım. Dediğim gibi pastane poğaçası formunda olsun. Uçları güzel kabarsın. Dudak gibi görünsün. O şekilde sadece ortasından bastırarak şeklini verelim. Bu hamurla istediğiniz şekilde poğaça yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben bu şekilde klasik yapıyorum. Bu arada fırınımızı da çalıştıralım. 180 derecede ısınsın. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştireyim. Dilerseniz böyle yaptıktan sonra
Tepside 10 veya 20 dakika bekletirseniz daha çok kabarır, böyle puf puf olur. Ben bekletmeden hemen yapacağım. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Peynirli de çörek otu çok yakışıyor, hem de çok şifalı. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında gördüğünüz gibi üzeri pembeleşinceye kadar pişirdim. Yaklaşık 40 dakika içinde pişti. Yumuşacık pamuk gibi oldular, görüyorsunuz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz abone olup bildirim ziline basarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Ben paylaşım yaptığım zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.